Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde kahve ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok güzel, çok hoş bir model oldum. Tabanımız bu şekilde, topuğumuz. Hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. 6 parça olarak patiğimizi öreceğiz hanımlar. Öncelikle şu ilk öndeki parçadan başlayacağız modelimize. İlk parçayı yapıyoruz. Üst taraftaki. Her bir parça 36 ilmek ile başlanıyor hanımlar. Pardon 35 ilmek ile başlanıyor. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 35 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 35 ilmek atalım gelelim. 35 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Patiğimizde haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde kesimlerimiz başlayacak. Baklava dilimi şekli oluşacak. Toplam 35 ilmeğim var. Ortada üçlü bir kesim yapacağız. Yanlara 16'şar ilmek düşüyor. Şimdi kenardaki ilk 16 ilmeğimi örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Şimdi ortada üçlü bir kesim yapacağım. Bakın kesimlerimiz şöyle olacak hanımlar. Şu görüntüyü elde edebilmek için. Öncelikle ilk iki ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Ardından bu iki ilmeği ve soldaki üçüncü ilmeği de alıyorum. Üçünü bir keserek ördüm. Kesimimi yaptım. Kalan 16 ilmeğimi öreceğim. Sayarak gidelim. Siz de emin olun sayılardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi ilk kesim yaptık. Şimdi ön yüzdeydik hanımlar. Arka yüze dönüyoruz. Arka yüzde kesim yapmayacağız. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Sadece ortada kesim yaptığımız ilmeğimizi arka yüzde ters öreceğiz. Ki yandaki 16 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Bakın ortadaki kesim yaptığım ilmeğime geldim. Arka yüzde bu ilmeğimi ters ördüm. Kalan 16 ilmeğimi yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Her kesimde ilmek sayısı ikişer ikişer azalacak. 35 ilmeğimiz vardı. 33 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yine kesim yapacağız. Bir önceki sırada 16 ilmek örüp kesim yapmıştık. Bu sıramızda 15 ilmek örüp kesim yapacağız. Her sırada ilmek sayısı birer birer azalacak. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. Tekrar ortada üçlü kesimimi yapacağım. Bakın ilk iki ilmeğimi alıyorum. Bu ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne şöyle getirdim. Ardından bu iki ilmeği ve solundaki üçüncü ilmeği de alarak üçünü bir kestim. Ve kalan 15 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Böylece ikinci kesimimizi de yaptık. Şişimizde 31 ilmeğimiz kaldı. Ördükçe şekil baklava dilimine dönüşecek. Evet, ön yüzde sırayı tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde yapacağımız işlem belli. Yanlardaki 15'er ilmeğimi haroşa öreceğim. Sadece ortada kesim yaptığım tekli ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Bakın orta ilmeğime geldim. Arka yüzde bunu ters örüyorum. Ve kalan 15 ilmeğim haroşa örülüyor.
Evet. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Aynı şekilde kesimler devam ediyor hanımlar. İlk sırada 16 ilmek örüp kesim yaptık. İkinci sırada 15 ilmek örüp kesim yaptık. Şimdi üçüncü sırada 14 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. 6, 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hemen ortada üçlü kesim yapacağım. Şöyle kesimimi yaptım. Kalan 14 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 29 ilmeğimiz kaldı. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik bakın. Ön yüzde kesim yaptık. Şimdi arka yüzde yapacağımız işlem belli. Yanlardaki 14'er ilmek haroşayı haroşa öreceğiz. Ortadaki ilmeğimizi ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde aynı kesimlere devam edeceğiz. Bu defa 13 ilmek örüp kesim yapacağız. Sonraki sırada 12 örüp kesim yapacağız. 11, 10, 9, 8 böyle gidecek. Ta ki biz bu kesme işlemini şişimizde bir ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin bu üst bölümünü şişimizde bir ilmek kalana kadar tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilk dilimimi bu şekilde tamamladım. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Bir ilmek kalana kadar kesecektik. Şimdi buradaki 3 ilmeğimin 3'ünü bir keseceğim. Hatta burada tığ ile daha kolay topluyorum. Şöyle 3 ilmeğimi aldım, tığım ile şöyle topluyorum. Şuraya 2 tane zincir attım ve ipimi keseceğim artık burada. İlk dilimi oluşturduk. Bu ilk dilim patiğimizin üst bölümü oluyor hanımlar. Bu bilek tarafına gelen kısım şurası olacak. Bakın şu bitiş yap yerimiz değil. Şu uç yerimiz, şu ipliği en son bitirdiğimiz yer ayak burnuna doğru geliyor. Burası bilek bölümüne doğru geliyor. İlk dilime hanımlar şöyle dilimler karışmasın diye şöyle bir şey takacağım buraya, işaret. İlk dilimin olduğu yer, buraya bir ip falan da takabilirsiniz. Şöyle işaretimi takıyorum. Şimdi ikinci dilimi başlayacağız. İkinci dilim şu taban bölümü olacak hanımlar. İkinci dilime de şuradan başlayacağız. Bakın şurası bilek bölümüne gelen kısımdı. Şöyle baktığımızda bu ipimiz var. Şu başlangıç ipimizin olduğu bölüm var. Bunun tam karşısındaki bölümden, yani şuradan. Bakın şuradan itibaren kenardan ilmekleri çıkaracağım. Şu bilek bölümüne geliyor. Bilek bölümün hemen bu tarafı. Şu kenarı. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek bakın şuraya. Buradan ilk ilmeğimi çıkarttım. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartacağız. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra şöyle buraya düğüm atıyorum. Devam ediyorum. Sırayla ilmek çıkarıyorum. Ya ikinci dilime başlıyoruz hanımlar. İlk dilime 35 ilmek olarak başlamıştık. İkinci dilimde de şişimizde 35 ilmek olacak. İlmeklerimizi şöyle çıkartıyoruz. Bakın burada 6 ilmeğim oldu. Şu 7. ilmeğim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi şu tepelek noktasına girerek bir ilmek de buradan çıkaracağım. Burayı zincirlediğimiz için. Burası biraz sıkışık. Şöyle tığ yardımıyla buradan ilmeğimi alıyorum. Şu 18. ilmeğim oluyor. Devam ediyorum. Şimdi de şu kenardan şu başlangıç yerine kadar ilmek çıkaracağız. 18 ilmek olmuştu. Devam ediyorum. 19. Şu ucu da gizleyerek götüreceğim. Şu 20. ilmeğim. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve hemen başlangıç yerimizde de yine düğüm var. Bir ilmek de şu başlangıç yerine şu kenara girerek buradan çıkarttım. 35. Şişimizde 35 ilmeğimiz oldu. İlk modele 35 ilmek olarak başlamıştık. İkinci tabana da, ikinci dilime de 35 olarak başladık. İlk başladıktan sonra yaptığımız işlem şuydu. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Bu şekilde haroşa örüp gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yapıyoruz hanımlar. İlk dilimde ne yapmıştık? 16 ilmek örüp üçlü kesim yapmıştık. Aynısını yapıyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Şimdi ortada üçlü kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirdim. Bu iki ilmeği ve solundaki üçüncü ilmeği de alıp üçünü bir kesiyorum. Bu şekilde. Ve kalan 16 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Böylece ilk kesimimizi yapmış olduk. Arka yüzde haroşaları haroşa öreceğiz. Ortadaki kesim yaptığımız ilmeğimizi ters öreceğiz. Ardından ön yüzde kesimler devam edecek. Bu defa 15 ilmek örüp keseceğiz. Sonraki sırada 14, sonraki sırada 13. Bu şekilde ikinci baklava dilimini de oluşturacağız. Burası da taban bölümü olacak. Tekrar şişimizde bir ilmek kalana kadar bu taban dilimimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ikinci dilimimi de tamamladım. Bakın son 3 ilmek kaldı. Şimdi bu 3 ilmeği de kapatıyorum. Şöyle tığım ile topladım. Hanımlar, şimdi patiğimizin üst bölümü buraydı. Taban bölümü de burası. Şimdi patiğimizin sağ kenarını yapacağız. Yani şu kremli 3. dilimini. 3. dilimi de şöyle yapıyoruz. Bakın burası patiğimizin üst bölümüydü. Şu üst bölümü ile bu sağ taraftan yapacağız. Şu ilmeğimizin olduğu yer burası. Buraya ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın şu bitirdiğimiz yerden şu üst kısmındaki tepeye kadar. Bu defa ilmeklerimi krem ipim ile çıkaracağım. Kahve ipimi kesmeyeceğim. Hem krem hem kahve haroşalar yapacağız burada. Şöyle şişimi alıyorum. Bu kahve ilmeğimin içinden krem ile bir ilmek çıkartıyorum öncelikle. Şöyle. Kahve ipim dediğim gibi bekleyecek. Hemen sıradan bir ilmek daha çıkarttım. 2 ilmek oldu. Hemen krem ipimin ucunu düğümlüyorum. Burayı ilk başta krem ile yapacağız. Sonra kahve ile devam edecek. Yine aynı modeli yapıyoruz hanımlar. Bakın 3 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 4, 5, 6, 7. Bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Burada 12 ilmek oldu. Bu uçtan hanımlar şu başlangıç, bakın şu üst bölümde işaretleyelim, tepe noktasına kadar yine şuradan şu uca 35 ilmek çıkaracağız. 35 ilmeğimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 35 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Bakın patiğimizin üst bölümü şurası, sağ kenarını yapıyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın burada krem ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi aynı şekilde hanımlar kesimler yapılacak. İlk iki dilimde kesimi nasıl yapmıştık? İlk 16 ilmeğimizi örmüştük. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ortada yine üçlü bir kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne alıp solundaki üçüncü ilmekle birlikte kesiyorum. Kalan 16 ilmeğimi örüyorum. Yine aynı modeli yapıyoruz hanımlar. Sadece burada krem rengimizi de araya koyduk desen oluşturmak için. Evet, ilmeklerimizi ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar, yanlardaki 16 haroşamızı haroşa, ortada kesim yaptığımız tek ilmeğimizi ters sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Krem ile 2 diş haroşamız oluştu. 3 diş haroşa olana kadar krem ile devam edeceğiz. Bu defa da 15 ilmek örüp kesim yapacağız. 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Bu şekilde. Kalan 15 ilmeğimi örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi tekrar arka yüzde hanımlar, yanlardaki 15 haroşayı haroşa, ortadaki tek kesim yaptığımız ilmeği ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. 3 diş haroşa kremim oldu.
Şimdi renkli geçiş yapıyorum. Kahve ipimle devam edeceğim. Yine aynı modeli yapıyoruz. Şimdi de 14 ilmek örüp bu defa kahve ile devam edeceğiz. 14 ilmek örüp kesimimizi yapacağız. Krem ipim beklesin orada. 14 ilmek örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum ve kalan 14 ilmeğimi örüyorum. Model devam edecek. Sadece renk kullandık burada. Krem kullandık. 3 diş haroşamızı krem ile yaptık. Ardından kahveye geçtik. Bu şekilde ördük hanımlar. Şimdi burası şöyle devam edecek. Bakın 3 diş haroşa krem ile ördük. Şimdi kahveye geçtik. Yine kesmelere devam edeceğiz. 14 ördük kestik. Sonra 13, 12 örüp keseceğiz. Kahve ile 3 diş haroşa olunca tekrar kreme geçeceğiz. Krem ile 3 diş haroşa daha yapacağız. Ardından tekrar kahveye geçip 3 diş haroşa yapacağız. Kesmeler devam edecek orta kısımda. Kahveden sonra 3 diş haroşadan sonra kreme geçeceğiz. Son bir ilmek kalana kadar krem ile öreceğiz. Patiği bu defa 3. dilimi renk değiştirerek bu şekilde öreceğiz hanımlar. Model böyle olacak. Şimdi patiğimizin bu 3. dilimini de size anlattığım gibi tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 3. dilimimi de tamamladım. Yine son 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğin 3'ünü bir topluyorum. Buraya da şöyle zincir atıp ipimi kesiyorum. Kahve ipimi de kestim. İşim bittikten sonra ucunu da arkaya düğümleyip gizledim. Şöyle 3. dilim tamamdır. Şimdi 4. dilime başlayacağız. 4. dilime de hanımlar bakın şu sol tarafı yapacağız. Şu başlangıç yerimiz üst bölümümüz burasıydı. Üst bölümleri itibaren ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın işaretli bölüm üst bölüm. Tam şu kremin olduğu yer tepe noktası. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Buradan krem ipimizle ilmek çıkaracağız. Sol kenarımızı yapıyoruz 4. dilimde. Şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Hemen ikinci ilmeğimi de çıkarttıktan sonra krem ipimin ucunu düğümlüyorum. Buradan da yine 35 ilmek çıkaracağız hanımlar. Devam ediyoruz. Şu 3. ilmeğimiz. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7. Bu şekilde bakın şu uca kadar şu. Şöyle göstereyim. Bakın şu uca kadar şu kremli yere gelene kadar 35 ilmek çıkartalım gelelim. Evet hanımlar bakın şu uca kadar 35 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri döneceğim. 4. dilimi yapacağız. Bu ilk sırada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Ön yüzde 16 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız. Sonraki sırada 15 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız. 14, 13 bu şekilde devam edip gidecek. Bu sağ kenar ile yani 3. parça ile 4. parça aynı şekilde yapılacak. Burada 3 krem haroşamız olana kadar yapacağız. Sonra kahve ile 3 krem haroşa öreceğiz. Sonra krem ile derken son bir ilmek kalana kadar kesimimizi gerçekleştireceğiz. Yani şu 3. dilimde yaptığımızın aynısını 4. dilimde de yapacağız. Şimdi hep birlikte bu 4. dilimimizi de 3. dilim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar bu sol taraftaki 4. dilimimi de bu şekilde tamamladım. İpimi kestim. Şimdi patiğimizin üst tarafı buraydı. Şimdi tabana geliyoruz. 5. parçamız taban olacak. Burada artık kremi kullanmayacağız. Kahve ipimiz ile devam edeceğiz. Şimdi şu tabanda bakın 2 tane krem ucumuz var. Bir şurada bir burada. İkisinin ortasından ilmek çıkaracağız. Hemen ilk ilmeğimi şu uçta ilmeğin 2 kanadına birden girerek çıkartıyorum. Buradan da yine 35 adet ilmek çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ipimin ucunu tekrar buraya düğümlüyorum. Devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Önce şuraya kadar geleceğiz. Sonra bakın şu diğer parçanın ucuna kadar şu uca kadar yine buradan toplam 35 ilmeğimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar 35 ilmeğimi taban bölümden çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz. Yine bu ilk sırada arka yüzde ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. Sonra ön yüzde tekrar aynı şekil kesimlerimizi yapacağız. O 16 ilmek öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız.
Sonraki sıra 15 ilmek örüp kesim yapacağız. 14, 13, 12, 11 böyle kesimler devam edecek. Bu 5. parçada hanımlar tek fark şu. Son 1 ilmek kalana kadar değil, son 5 ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Şişimizde 5 ilmek kalana kadar. Bu şekilde 5. parçamızı da tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 5. dilimimi de tamamladım. Bakın şişimde 5 ilmeğim kalana kadar kesimimi yaptım. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. 6. dilimi başlatacağız. 6. dilimde de şu topuğu kapatacağız. Şu patiğimizin arka bölümünü. Öncelikle buraya koyduğumuz işareti de kaldırabiliriz artık. Parçalar yerli yerine oturdu çünkü. Şimdi burada 5 ilmek kalmıştı. Şimdi aynı ipim ile ipimi kesmeden bakın şu bölüme kadar geliyorum. İlk kahve kenar ilmek yerine kadar geldim. Şimdi sırasıyla buradan ilmek çıkaracağım. Kahve yerden. Kahve ipimi biraz burada gevşek bıraktım. Şöyle. Sırasıyla bakın. İlmeklerimi çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2. Şu kahve ipin bir altından bir üstünden girelim ki ip arkada uzun uzadıya kalmasın. Burada 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buradan 15 ilmek çıkarttım. 15 ilmek çıkarttık. Bakın 5, 10, 15. Şişimdeki 5 ilmeğimi yine örüyorum. Burada 20 ilmek oldu. Şimdi sırasıyla şu kenardan da ilmekler çıkaracağız. 20 ilmek olmuştu. Sayarak gidiyorum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bakın burada da 35 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğim. Arka yüzde hanımlar yine 35 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar öreceğim. Ön yüzde yine kesimlerimizi yapacağız. 16 ilmek öreceğiz, keseceğiz. 15 örüp keseceğiz. 14, 13 böyle kesmeye devam edeceğiz. Bu 6. ve sonuncu dilimimizde hanımlar şişimizde son 7 ilmek kalana kadar bu kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Hani en son 5. dilimde 5 ilmek kalana kadar kesmiştik. 6. ve sonuncu dilimimizde son 7 ilmek kalana kadar keseceğiz. İşte bakın arka yüzde ördük, ön yüzde kesimlere başlayacağız. Bu şekilde şişimizde 7 ilmek kalana kadar bu 6. dilimimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, şişimde 7 ilmeğim kalana kadar 6. parçamı tamamladım, geldim. Şimdi patiğimizin boğaz kısmını yapacağız. Yani şu bölümü. Bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle kısa yedek şişlerimi kullanacağım. Bu bölümde haroşa yapacağız hanımlar. Öncelikle ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Hepsini düz ördüm. Şimdi hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız boğaz kısmı için. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum. Bu şekilde. Aynı şişe boğazın çevresini dolanarak ilmek çıkartamayacağım için böyle buradaki ilmekleri şişlerime azar azar paylaştırdım. Evet, şu bölüme kadar ilmek çıkarttım. Sonra diğer şimdiden ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Bakın ilk krem kenar ilmek yerine geldim. Buradan itibaren yine aynı şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Böyle patiğimizin çevresine dolanıyoruz hanımlar. Böyle sayarak gitmiyorum. Zaten kenar ilmek yerleri belli. Sırasıyla hepsine girerek ilmek çıkartıyorum buralardan. Evet, patiğimin ön kısmına kadar geldim. Tekrar diğer şişime yine ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Şu ön kısımdan da yine girerek tam ortadan bir ilmek çıkarttım. Yine şöyle devam ediyorum.
Buradaki ilmekleri hanımlar 4 şişe paylaştırdım, patiğin çevresindeki ilmekleri. Dört bir tarafından ilmek çıkartıyoruz. Bir miktar da buradan çıkarttık. Biraz daha çıkartalım buradan. Yani göz kararı 4 şişe ilmekleri yerleştiriyorum işte. Şu uç kısmına kadar geldik. Tam şu bitiş yerleri biraz sık olduğu için, oraları düğümlediğimiz için, bakın şuraya kadar tekrar çıkarttım. Devam ediyorum. Hemen şuradaki kahve kenar ilmek yerine girerek yine şu şişimin ucuna kadar, şuraya kadar ilmeklerimi aynı şekilde çıkaracağım. Evet, bakın hanımlar, şu uca gelene kadar ilmeklerimi çıkarttım. Patiğimin dört bir yanından ilmek çıkarttık. Şöyle bilek kısmında. Şimdi burada haroşa örgü yapacağız hanımlar. İlmek çıkartmıştık. Bu sıramızda haroşa düşmesi için, haroşayı aynı yöne doğru örüleceği için bu sırada ilmeklerimizi ters olarak öreceğim hanımlar. Bakın 4 işte de ilmeklerimiz var. İlmeklerimizin hepsini ters öreceğiz. Haroşayı aynı yöne örerken bir sıra düz, bir sıra ters örünce haroşa düşer. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Hanımlar, şu 4 şişteki ilmekleri de şu başlangıç yerine kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şu ilk başladığım yere kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenarda bir diş haroşamız oluştu. Bir sıra ters örmüştük. Şimdi ilmeklerimi bir sıra düz öreceğim. Yani 4 şişteki ilmekleri de düz olarak öreceğim. Bu şekilde şu ilk başlangıç yerine kadar öreceğim. Ardından bir sıra ters öreceğim. Böylece bir diş haroşa daha düşecek. Bir sıra düz, bir sıra ters örünce bir diş haroşa düşüyor. Bu aynı işlemi tekrar edince burada 2 diş haroşamız olacak. Bir daha tekrar edeceğiz. 3 diş. Bu bilek bölümünde toplamda 5 diş haroşamız olana kadar bu işlemi yapmamız gerekiyor. Burada 5 diş haroşamız olana kadar bileğimizi örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin boğaz kısmında 5 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Tekrardan şu ilk başlangıç yerindeyiz. Artık patiğimizi tamamladık. İlmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesimimizi şöyle yapıyoruz. İlmeklerimi böyle kesiyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerim kesiliyor. Evet, ilk şiştekileri kestik. Yine diğer şişlerden aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Şuraya kadar ilmeklerin tamamını hanımlar keselim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Şu kenarda böyle yüksek bir görüntü oluşmasın diye şu başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak burayı şöyle düzlüyorum. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Ardından patiğimize bakalım birlikte. Şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek ipimi gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Bakın, görüntümüz şu. Şimdi hemen makine yamada getireyim, birlikte patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modeli. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu çok şık, çok farklı, güzel bir model. Bu şekilde önden duruşumuz, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı,
hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.